Merhaba sevgili izleyicilerim. Pirhanoğlu'nun penceresinden sizleri selamlıyorum. Bugünkü YouTube canlı yayın programımızda din nedir? Din insanı özgürleştirir mi? Dinin amacı nedir? Özgürlüklerin olmadığı yerde din yaşanır mı? Bakara suresi 256. ayet bize ne mesaj veriyor? Dinde zorlama olur mu? Dinsiz insan var mıdır? Zorla iman, zorla ibadet yapılır mı? Yapılırsa ne olur? Allah insanlara inanmayı zorlamış mıdır? İnanmaya insanları Allah zorlamış mıdır? Bütün bu soruların cevaplarını bu programda bulacaksınız değerli kardeşlerim. Sizlere ve YouTube kanalına teşekkür ediyorum. Bana bu programı yapma imkanı verdiğiniz için. Yayın sırasında sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Evet değerli kardeşlerim, şimdi esas konuya geçebiliriz. Bakara suresi 256. ayetin hem okunuşunu yapacağım hem anlamını vereceğim ve bu ayetin bizlere yani insanlara ne tür bir mesaj veriyor? Bunun üzerine derinlemesine bir analiz yapmaya çalışacağım. Eleştirsel bakış açısıyla da bunu işlemeye çalışacağım. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fi'd-din kad tebeyyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit-tağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vüska la enfisame leha vallahu semiun alim. Sadakallahul azim. Evet, bu ayet-i kerimede Yüce Allah bizlere şöyle buyuruyor. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Dolayısıyla da hak batıldan, iyi kötüden ayrılmıştır. Her kim tağutu terk edip tevhide, Allah'a inanırsa, Allah'ın tevhidine inanırsa, tevhide gelirse kopmaz bir ipe sarılmış olur. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ cemiyan ayetinde olduğu gibi. Kur'an'a sımsıkı sarılınız diyor. O kopmaz bir iptir. Allah iştendir ve bilendir. Sözlerin en doğrusunu Yüce Allah söyler. Şimdi değerli kardeşlerim bakalım bu ayetin öncelikli olarak mealini verdik. Burada öncelikli olarak bir kavramların tanımını yapmaya çalışalım. Öncelikli olarak din nedir? Din. Evet, kısa bir ifadeyle din akıl sahiplerini kendi özgür iradeleri ile iyiye, doğruya götüren, insana mutluluk yollarını gösteren ilahi bir öğreti, ilahi bir disiplindir. Din özgür olmalıdır yaşanması için. Özgürlükten olmadığı yerde din münafıklığı meşrulaştırır. Din tevhiddir. Tevhid ise insanı özgürleştirir. Dinin de özgürleştirmesi lazım insanı. Evet, bir din insanı özgürleştirmiyor, köleleştiriyorsa o din değildir. Din fıtridir, doğuştandır yani yaratılış itibariyle din duygusu vardır ve bu yapılan bilimsel araştırmalarda insanların DNA'sında inanç geninin bulunduğu da ortaya çıkmıştır. Demek ki fıtridir bu. Evet. Peki ayetin indiği döneme baktığımızda bu ayet inerken insanların inançlarına, inanç yapılarına bakalım. Onlar bu inanç yapılarında Allah'ı inkar eden, reddeden, inkar eden kimse pek yok gibi. Fakat Allah'a inanmakla birlikte mesela onlara sorulduğunda, müşriklere sorulunca yerler ve gökler kim yaratmıştır dendiğinde Rahman olan Allah yaratmıştır. Demek ki müşriklerde Allah inancı var. Fakat
Müşrikler kendileri ile Allah arasına tağutları yerleştirmişlerdir. Yani ilahlar yahut aracılar oluşturmuşlardır. Yani biz doğrudan doğruya Allah'a ulaşmamız mümkün değildir. Dolayısıyla da bizi ancak bu aracılar, yani ya o aracı dediğiniz şey bir kişi, insandır, ya sistemin adıdır, ya ideolojidir veya başka bir şeydir. Yani bir güç, o güç aracılığından ancak biz Allah'a ulaşırız derlerdi. Dolayısıyla da bu bakış açısından baktığımızda yani Allah ile kulların arasında olan o aracılara biz ne diyoruz? Kur'an kavramı olarak tağut diyoruz. Evet, tağut nedir? Tağut insanı Allah ile insan arasına geçip o insanı Allah'tan uzaklaştırıcı olan kişi, şahıs, insan veya sistem veya ideoloji demektir ki sınırı aşanlar anlamına gelir. Yani hem Allah'a inanmıyorlar, hem sınırı aşıyorlar, haddi aşıyorlar ve dolayısıyla da varlıkları insanlar ile Allah arasına varlıklar koyarak Allah'a tapınmasını sağlayan o düşüncenin, sistemin adıdır tağut. Dolayısıyla da zaten Kur'an'da da ne buyurdu ayette? Kim tağutu reddederse, yani Allah ile insan arasındaki o aracıları reddederse, dolayısıyla da yani tağutu reddederse şaşmaz ve şaşırmaz olan, sapmaz ve saptırmaz olan sağlam Allah'ın ipine yapışmış olur diyor. Ve Allah işitendir ve bilendir. Şimdi burada baktığımızda yani din tanımını yaptığımızda ortaya ne çıktı? Ortaya şu çıktı. Birincisi şu: İnsan özgür olması lazım. Yani dinin yaşayabilmesi için, hayata geçebilmesi için o dinin özgür olması lazım. Yani inanç özgürlükleri dedik. Din ve vicdan hürriyeti özgürlüğü dedik ya, bu özgürlük alanlarının geniş tutulması lazım. İnanç açısından bu çok önemlidir. İkincisi, insanın özgür olması lazım. Üçüncüsü, insanın zihninin, aklının özgür olması lazım. Aklının özgür olması lazım. Üçüncüsü, iradenin özgür olması lazım. Yani insan iradesinin de özgür olması lazım ki o din sağlam bir şekilde yerleşmiş ve yaşanmış olsun. Bir de dinin özgür olması lazım. Aynı zamanda dinin de insanı özgürleştirmiş olması lazım. Bir din insanı eğer köleleştiriyorsa, özgürleştirmiyor, köleleştiriyorsa o zaten din değildir. Başka bir şeydir, başka bir şeyin adıdır. Oysa ki biraz önce kavramlarda demiştik, tevhid insanı özgürleştirir. Din insanı özgürleştirir. Dolayısıyla da özgürleştirmeyen bir din değildir. Peki dinde zorlama meselesine gelelim. Yani ikrah kavramı geçti orada. La ikrahe fid din. Dinde ikrah yoktur. Yani zorlama, zorluk yoktur. Baskı yoktur. Baskıyla din olmaz, iman olmaz. Baskıyla, zorla ibadet olmaz. Zorla Allah'a tapma olmaz. O tanımda, biraz önceki tanımda söyledik. Eğer ki din özgür değilse o zaman o insanı ne yapılır? Münafıklaştırır. Zorla iman olmaz. Zorla cennete gitmek için insanlar zorlanmaz. Dolayısıyla da dinde, Kur'an-ı Kerim'de asla dinle ilgili zorlama yoktur. Din fıtridir dedik. İnsanın fıtratında vardır. Yani doğuştan, yaratılışta insana inanma duygusu vardır. Fakat Allah bunu serbest bırakmıştır. Yani insanları zorlamamıştır. İlla sen inanacaksın diye bir zorlama yapmamıştır. Bana tapacaksın, bana inanacaksın bir zorlama yapmamıştır.
insanın tercihine, seçimine bırakmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'den şimdi size cevaplar vereceğim. Bunlardan birisi Tegabun suresi ayeti. Diyor ki Allahu Teala, sizi yaratan odur. Kiminiz kafir, kiminiz de mümindir diyor. Yani zorlamıyor. Allah herkes inanacak diye bir zorluk göstermiyor. Kiminiz inanırsınız diyor, kiminiz inkar edersiniz. De ki hak, gerçek Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu da Kehf suresi, yani 18 Taksim 29. ayet. Çok önemli, bakın dikkat buyurun. De ki hak, yani gerçek Rabbinizdedir. Allah size doğru yolu göstermiştir. Dileyen inanır, iman eder, dileyen inkar eder diyor. Ama tabii ki Kur'an bütününe baktığımızda sonunda Allah kullarını hesaba çekecektir. Diğer ayet ise sizi yaratan odur. Yani yaratıcı olduğunu Allah bize Tegabun suresi, yani 64'de 2'de diyor ki sizin yaratıcınız benim. Ben size zorlamıyorum ama kiminiz kafir, kiminiz mümindir diyor. Diğer bir ayette ise şüphesiz ki biz insana yol gösterdik. Yani hakikati, Allah'a varan doğru yolu gösterdik. Ya şükredici olur ya da nankör, inkar eden olur. Bu da İnsan suresi, yani 76 Taksim 3. ayet. Şimdi burada baktığımız zaman aslında Kur'an'da birçok ayetler var ama ben 3 tane ayeti vaktimiz sınırlı olduğu için çıkardım, anlatıyorum. Yani burada Allah zorlamıyor. Yolu gösteriyor, ona akıl vermiş, irade vermiş. Tabii onu imtihan edeceğini bildirmiş, değil mi? Yani eğer zaten Allah kullarına inansınlar diye zorlamış olsaydı o zaman imtihanın bir anlamı kalmazdı, değil mi? Yani siz şöyle düşünün, bir öğretmeni düşünün, öğretici düşün, öğrencilerine soru soracak, sonra da o test içerisinde cevap anahtarını da verecek, yani cevaplar da vermiş olacak. O zaman bu imtihan olur mu? Olmaz. Dolayısıyla da Allah kullarını ne yapıyor? İmtihan ediyor. Ya kişi mümin olur, kazanır ya da kaybeder. Budur. Demek ki ayetler de dinde zorlamayı kesinlikle yasaklıyor. Dolayısıyla da bugünkü hayatımıza baktığımızda, günümüzdeki hayatımıza baktığımızda insanlar toplu halde yaşıyorlar. Ve dünya artık bir köy misali olmuştur. Ve yeryüzünde milyarlarca insan yaşıyor ve bu milyarlarca insanlar da ne yapıyorlar? Farklı inançlar ve inanışlar yaşıyorlar. Belki binlerce inanış vardır, inanç vardır, sistemleri vardır. Tabii ki insan aklını ve iradesini kullanarak bilimsel gerçekleri de göz önünde bulundurarak, evrenin okuyuşunu da yaparak kendi tercihini yapabilir. Dinde zorlama geçmişte de olmamıştır. Yani asr-ı saadet dönemine baktığımız zaman o dönemde de dinde zorlama olmamıştır. Yani öyle anlatıldığı gibi değildir. Anlatılanlara bakarsan orada farklı sonuçlar da çıkabilir. Biz Kur'an'dan söylüyoruz. Kur'an'da kesinlikle ve kesinlikle durup dururken insan öldürme, insanları inanmaya zorlama diye bir şey yoktur. Hatta dinden çıkanlara da bile Kur'an açısından baktığımızda dinden çıkanlara bile ceza yoktur. Çünkü onun tercihidir. Dolayısıyla da eğer siz cezalandırmış olursanız Allah cezalandırılması belki ahirette olacaktır ama dünyada dinden çıkan insanlara da Allah müdahale etmiyor. Dolayısıyla da İslam'ın erken dönemlerde gördüğümüz kadarıyla böyle savaşlar falan olmuştur. Ama bu savaşların kesinlikle ve kesinlikle öyle
e, onlarca, yüzlerce, on binlerce insan öldürülmüş değildir. Yani mezhep kavgaları olmuştur. Mezhep savaşları olmuştur. İktidar kavgaları, iktidar savaşları olmuştur Müslümanlar arasında ama buralarda kan dökülmüştür ama Allah Resulü'nün hayatı döneminde 23 yıllık hayatı dönemde yani nübüvvetin 23 yılında yapılan savaşlarda toplam hem müşriklerden hem Müslümanlardan ölenlerin sayısı 520 bu civarda. Dolayısıyla da din savaşı yoktur. Anlaşmalar vardır. Bu anlaşmalara bağlı kalmayan yani müşriklerle Müslümanlar arasında antlaşmalar yapılmıştır. Bu antlaşmalara iki taraflı bir anlaşmadır bu. Tek taraflı müşrikler anlaşmayı bozunca da o anlaşma maddelerinin içerisinde karşı tarafından savaşma maddesi de vardır. O maddeyi geçerli kılmışlardır. Dolayısıyla da demek ki din savaşları İslam'ın ilk yıllarında olmamıştır. Yoktur böyle toprak savaşı, ülkeleri işgal edin de oralardan toprak elde edin savaşları yapılmamıştır. İlk dönemden bahsediyorum. Sonra halifelik dönemleri falan onlara baktığınızda oralarda durumlar değişebiliyor. Yani burada siyaset vardır, burada işte iktidar kavgaları vardır. Kur'an'dan farklı şekilde düşünenler vardır. Kur'an bağlamından konuşuyorum ben. Kur'an bağlamında kesinlikle din savaşı yoktur. Ancak ve ancak size iki şekilde Kur'an bahseder. Bu da sizi vatanınızdan çıkarırlarsa, yurtlarınızdan çıkarırlarsa, çıkaranlarla savaşmayı söyler. Bir de sizin dininize hakaret ederlerse ondan dolayı da karşıya misilleme cevap verebilirsiniz vardır. Onun dışında Kur'an İslam dini tamamen yaşatma dinidir, hayat dinidir, hayat, yaşatmadır. Bu insanların uygulamalarına bakmayın. Yani geçmişte olsun, günümüzde olsun insanların uygulamalarına bakarsak o zaman İslam hakkında doğru, sağlıklı bir karar veremeyiz. Şimdi genel manada din olunca dolayısıyla da bütün dinlerde tolerans olmalıdır. Yani bir başkasının dinine biz saygı duymalıyız. Kendi dinimizi başkalarına empoze etmemeliyiz. Dinimizi anlatabiliriz. Yaşamsal olarak dinimizin güzel bir şekilde takdim etme hakkımız vardır. Bunu yaparız. Tebliğimizi yaparız fakat asla zorlama yapamayız Kur'an'a göre. Bütün dinlerde böyle olması lazımdır. Şayet inanç grupları birbirlerine saygı duymazlarsa, inançlarına, dinlerine, imanlarına, geleneklerine yani dini geleneklerine saygı duymazlarsa o zaman çatışmalar kaçınılmaz olur. Geçmişte Haçlı seferleri olmuştur. Müslümanlarından savaşanlar olmuştur. Bütün bunlarda sebep nedir? Orada bir sebep de şudur. Herkes kendi dinini üstün görmeye çalışıyor. Evet, benim kendi açımdan benim dinim, İslam dini en makul, en meşru, en güzel bir dindir. Bu ifadeyi yapabilirim, bunu tanımlayabilirim, bunu savunabilirim ancak ben senin dininden daha ben üstünüm, senin dinin kötüdür deme hakkına sahip değiliz. Bunu yaparsak bu doğru olmaz. Zaten ayet bize bunu söylüyor. Yani dinde zorlama yoktur derken zorluk yoktur. Zorlamayacaksınız. Çünkü o dinin içerisinde olanlar da dini yaşarken zorluk görmeyecekler. Mesela insan diyelim ki zorlamayından iman etmiş olsa bunun imanı geçerli olmaz ki. Bir kimse cehennem korkusu yani cehennemde yanacağım düşüncesinden Allah'a inanırsa bu inanmanın da bir faydası yoktur. Ben illa da cennete gideceğim düşüncesinden de hareket ediyorsan bu da doğru değildir. Doğru olan nedir?
İçten gelerek samimiyetle, içtenlikle o dini yaşamaktır değerli kardeşler. İçtenlikle o dini yaşamaktır. Yaşantısına koymaktır. Yani hayatının içerisinde olması lazım o dinin. Siz zaten yaşarsanız dininizi doğru bir şekilde karşı taraf sizin dininizi görecektir ve değerlendirecektir. Dolayısıyla da baskıyla, korkuyla, şiddetinden, hiddetinden iman olmaz. İbadet de olmaz. Biraz önceki tanımda söyledik. Eğer siz insanları dine zorlarsanız, inanmaya zorlarsanız o zaman münafıklığı meşrulaştırmış olursunuz. Çünkü imanın yeri, dinin yani imanın yeri, inancın yeri kalptir. Vicdandır. Kalbinde ne vardır bilemezsin ki. Onun yaşantısı da önemlidir. Ne yapar? O yaşantısıyla birlikte sana göstermiş olur. Dolayısıyla da insanları zorlamak doğru olmaz. Baskı yaparsanız, zorlarsanız o insan içinden gelerek inanmadığı gibi ne yapar? İnanmış gibi yapar. İbadeti içtenlikle yapmaz ama yaparmış gibi yapar. Korkudan yapar. Dolayısıyla bunun hayrı da yoktur. İnsan, benim çıkarmış olduğum sonuç şudur Kur'an'dan. İnsan Allah'a teslimiyet göstermeli. Ona içtenlikle saygı duymalıdır. Beni cezalandıracak diye ona yönelmemelidir. Ona içtenlikle, samimiyetle yönelirse bir insan, onu severse, söylediklerini, emirlerini, ilkelerini hayatına geçirirse, bir endişe etmesine zaten gerek yok. Endişe etmesine gerek yok. Dolayısıyla da insan içtenlikli olarak yapmalıdır bunu. Hani Rabiye Adeviye demiştir ki, ben görevimi, inancımı, imanımı korkudan dolayı yani cehenneme gideceğim korkusuyla değil, cennete gitme ümidiyle de değil diyor. Ben ibadete layık olan o Allah olduğu için ona yöneliyorum, onun emirlerini yerine getiriyorum. Hani Yunus ne demiş, ne güzel değil mi? Cennet cennet dedikleri 3-5 huri, dileyene versen onu, bana seni gerek seni demiş. Yani ne yapmış? Tabii ki insan Allah'ın sevdiği, razı olduğu, onurlandırdığı bir kul ise zaten Allah ona ödül verecektir. Dolayısıyla da sen daha başında ödülü başa koyarsan, saygı, içtenlikle ona sevgi beslemezsen, sadece korkudan dolayı ulaşabileceğin hedefe kilitlenirsen bu doğru olmaz. Zira insanlar günümüzde ne yapıyorlar? Cennete gideyim düşüncesinden yarışa giriyorlar. Bazı insanlar da hatta ve hatta insan öldürüyorlar cennete gidebilmek için. Bakın orada da dinin yanlış yorumlanması var. Kur'an'ın ekseninden dışarıya çıkıp başka yorumlarla amel etmeler var burada. O nedenle de hepimiz bu dünyanın içerisinde global bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla da insanlar başkalarının dinlerine, inançlarına, imanlarına saygı duymalılar. Birbirimize saygılı olmalı. İnsan olmanın gereği budur zaten. Hani dinin de zaten gereği nedir? Din bir amaç değildir, bir araçtır. İnsanı güzelleştirmek, insan kılmak, insanca yaşamak, insan gibi olmak için gönderilmiştir dinler. Bunun için vardır. Dolayısıyla da dini de aşırı derecede yani o dini de aşırı derecede şey yapmak doğru değildir. Din bir araçtır insanlara. Önemli olan insanın insan kalmasıdır. Dünyaya bir beşer olarak gelip ve insan olarak kalmaktır önemli olan. Bunu yapabilirsek elbette ki çok önemli bir vazifemizi, görevimizi yapmış oluruz değerli kardeşlerim. Şimdi demek ki bu ayetlere baktığımız zaman bize şu mesajları veriyor. Kesinlikle ve kesinlikle
Dinde hiçbir zorlama yoktur. O dinin içinde olanlara da zorlama olmaz ve din dışında olanları da o dine gelsinler diye zorlama olmaz değerli kardeşlerim. Zira zorla inanç olmayacağı gibi zorla ibadet de olmaz. Bütün bunların hepsini elden ve gözden geçirmemiz gerekir. Kısaca özetleyecek olursak değerli kardeşlerim, herkes başkalarının inançlarına saygı duymalı, başkalarının dinlerine hakaret etmemeli, istihza, alay konusu yapmamalı. Dolayısıyla da bütün bunları elden ve gözden geçirmek durumundayız. Bakara suresinin 256. ayeti işte bize bu güzel mesajları veriyor. Özetleyecek olursak, din akıl sahiplerini kendi özgür iradeleriyle iyiye doğruya götüren, insana saadet ve mutluluk yollarını gösteren ilahi bir öğreti, ilahi bir kanundur. Din özgür olmalıdır. Özgürlük alanını genişletmek lazım inanmak için ve inançlı olan insanların da inançlarını yaşaması için özgürlük alanının genişletilmiş olması lazım. Dolayısıyla da eğer siz özgürlükleri oluşturmazsanız dinin özgür olmadığı yerde, inancın ve imanın özgür olmadığı yerde münafıklığı meşrulaştırmış olursunuz. Din tevhiddir. Tevhid insanı özgürleştirir. Dinin de özü özgürleştirmesi lazım insanı. Yani bazı dinler insanı köleleştirir. Oysa ki din Allah yaratırken insanı serbest bırakmış, onu sorumlu kılmış ama zorlamamış. Dolayısıyla da Allah bile insanı köleleştirmiyor. Din ise insanı köleleştiriyorsa bu din değildir. Dolayısıyla da din fıtridir. İnsanın DNA'sında bile bu vardır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim.